Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalım hobi bahçeciliği üzerine çekilmiş bir kanal. Temel amacım olabildiği kadar edindiğim tecrübeleri, bilgileri sizlerle paylaşmak. Burada bahçemde doğal tohumundan son ürününe kadar üretim yapmaya çalışıyorum. Bununla ilgili yaşadığım deneyimleri paylaşmak amacıyla böyle bir kanal kurma gereği duydum. Buradan da olabildiği kadar paylaşımlar yapacağım. Hiçbir şeyin uzmanı değilim açıkçası. Yaptığım çalışmalar, okuduğum makalelerden, farklı kaynaklardan edindiğim bilgilerle yapmaya çalıştığım üretimin deneyimlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Doğal hayatı, doğal beslenmeyi seviyorum. Normalde büyük şehirde yaşayan insanların ciddi anlamda stres yüklü olduğunu görüyorum. Kendimle dahil. O yüzden de aslında böyle bir ev yapmaya da karar verdim. Köyde bir ev ve bahçe işleriyle de evin önünde ilgilenerek doğal beslenme üzerine bir hayat. Şimdi çevrede görüyorsunuzdur. Bir günde İstanbul'u terk edenler, büyük şehri terk edip gidip köyde yaşamaya başlayanlar, dağda bayırda yaşamaya başlayanlar. Bunlar tabii ki tercih meselesi. Benim köy hayatım büyük oranda hibrit. Büyük şehirde yaşamaya ve orada çalışmaya devam ediyorum ama hafta sonlarımı da köyde geçiriyorum. Belki emeklilik için ileride tam zamanlı yaşanabilecek bir alan da oluşturuyorum. Bahçemi ve evi planlarken güncel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bir planlama yaptım. Normalde bahçe işi zordur. Bahçede ürün yetiştirmek, bahçede çalışmak sadece birkaç günde yapmaya çalıştığınızda zordur. Dolayısıyla benim bahçemde teknolojik olarak sulama sistemi, bahçenin düzeni, planlaması buna göre yapıldı. Şimdi size kısaca bahçemden bahsedeyim. Bahçem yaklaşık 200 metrekarelik bir alan. Bu alanda ben bahçeyi planlarken ileriye dönük olarak aslında sulamayı kolaylaştırmak için bir sulama sistemi döşedim. Biraz bunları kendim yaptım. Daha sonra da bununla ilgili bilgiler de vereceğim size. Bahçe yatakları oluşturduk. Bahçe yataklarının temel amacı toprağı, otunu temizlemesi kolay olması, çamura girmeden bahçe içerisinde dolaşabilmek ve belirli alanlarda kaliteli bir şekilde üretim yapmak için bunları tasarladık. Genel olarak bunları Avrupalılar, Amerikalılar bahçe yataklarını çokça kullanıyor. Ben de bahçemde ahşaptan, keresteden bunları boyayıp, vernikleyip bahçemde kullandım. Şöyle çok rahat bir kullanımı var. Bahçede çamura girmiyorsunuz. Ot temizlemek çok kolay oluyor. Birkaç saatte bahçeyi tamamen temizlemiş oluyorsunuz. Sulama sistemi alttan döşeli olarak otomatik çalıştığında bahçenin tamamı çok kolay bir şekilde sulanıyor. Dolayısıyla işin bedensel olarak yapılan etkinliklerinin minimuma indirip işin özüne dönük çalışmalar yapmak için daha fazla zamanınız oluyor böyle bir bahçede. Dolayısıyla bahçenin pratik ve kullanışlı olması önemli. Gördüğünüz gibi bu bahçe yataklarının arasında çakıl döşeli. Bunların altına da kauçuk koyduk. Biz ki sürekli ot bitmesin diye çamura da girmiyoruz ve dolayısıyla böyle temiz bir ortamda yaz kış çalışılabiliyor bahçede. Bu da çok önemli. Dediğim gibi siz bir bahçe yapmayı düşünüyorsanız bahçe işlerinin insanı yıldırmaması, belli oranda yormaması gerekiyor. Yani çünkü ben görüyorum insanlar mesela bir günde şehri bırakıp dağda yaşamaya başlıyorlar. Orada sıfırdan bir üretim yapmaya başlıyorlar. İşte teknolojiden, endüstriden tamamen uzak. Evet, bunlar yapılabilir şeyler ama yaparken de gerçekten acaba doğru mu yapıyorum ya da ya bu kadar da abartıyor muyum, zor mu dedirten şeylerdi. Belki benim bahçem biraz masraflı bir bahçe olmuştur ama bu bahçe kurulduktan sonra da kullanımı çok rahat bir bahçe. Bu bahçenin içerisinde domates, biber, patlıcan, salatalık, yaz ve kış sebzeleri neyse ne vakti geldiğinde bunları ekip biçiyoruz. Temel olarak bundan sonraki videolarımda edindiğim tecrübeleri paylaşacağım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.